Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Sadece 10 dakikanın içerisinde hazırlayacağınız muhteşem bir ana yemek tarifi paylaştım. Gerçekten de hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli bir ana yemektir. Hiç düşünmeden bu tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Asla pişman olmayacaksınız. Ev halkı da bu yemeği çok beğenecek. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Ben şu anda 10 kişilik ana yemek hazırlıyorum. Bunun için toplamda 2 kilogram tavuk eti kullandım. 1 kilogram tavuk göğsü ve 1 kilogram da baget kullandım. Bu yemeğin en büyük özelliklerinden bir tanesi mutlaka etlerin küçük küçük doğranmış olması gerekiyor. Yani küp şeker büyüklüğünde doğranmış olması gerekiyor. Eğer isterseniz bu doğrama işlemini kasabınızdan da rica edebilirsiniz. Onlar doğrayıp hazırlayıp veriyorlar. Tava yemeği yapacağım derseniz onlar bu şekilde hazırlayacaktır. Etlerin tamamını doğradım. Şimdi ise hemen hızlı bir şekilde sebzeleri doğramam gerekiyor. Toplamda 3 tane patates kullandım. Eğer isterseniz bu patates oranını birazcık daha arttırabilirsiniz. Benim sıklıkla yapmış olduğum yemeklerden bir tanesidir. Misafirlerime de bu yemeği yaparım ve gerçekten de çok beğenirler. Kurtarıcı bir tarifim diyebilirim. Ev halkı da bu yemeği çok seviyor. Bu arada ben şu anda toplamda 2 tepsilik bir yemek hazırlıyorum. Aşevi için hazırlıyorum bu yemeği. 10 kişilik bir yemek tarifidir. Siz isterseniz bu malzemelerin yarısıyla veya da çeyreğiyle yapabilirsiniz. Açıklamalar kısmına bu malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Toplamda 4 tane domates kullandım. Domateslerin kabuklarını mutlaka soyalım. Eğer isterseniz daha fazla domates kullanabilirsiniz. Dört tane kapya biber ve 5-6 tane de sivri biber kullandım. Bir tane büyük boy soğan ve bir başta sarımsak kullandım. Ben bu yemekte daha fazla soğanı sevmediğim için fazla kullanmadım. Eğer isterseniz soğan miktarını birazcık daha arttırabilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi sadece dakikalar içerisinde bu yemeğin bütün malzemelerini hazırladım. Gerçekten de muhteşem oldu. Şimdi hemen güzel bir sos hazırlayacağım. Yemeğin sosu için toplamda bir yemek kaşığı domates salçası kullandım. Hatta birazcığını aldım. Artık kendi damak zevkinize göre salça miktarını ayarlayabilirsiniz. Bir su bardağı soğuk su ilavesi yaptıktan sonra yemekte parçalı gözükmemesi için her ikisini güzelce karıştırıyorum.
Bir su bardağı zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Eğer isterseniz zeytinyağı yerine ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Ve hemen ardından baharatlarını ilave ettim. Toplamda 1 yemek kaşığı dolusu tuz kullandım. Diğer baharatları da damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı dolusu pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığından birazcık az kimyon, azıcık zerdeçal ve azıcık da köri kullandım. Damak zevkinize göre dediğim gibi bu baharatları ayarlayabilirsiniz. Sosu da bütün malzemeleri ilave ettikten sonra şimdi karıştıracağım ama karıştırma esnasındaki en önemli püf noktası lütfen ellerimizle bir bası uygulamayalım. Çok narin bir şekilde bütün malzemelerin karışmasını sağlayalım. Ve şimdi hemen tepsiye bastım. Görmüş olduğunuz gibi buraya kadar gelen kısmı çok basitti. Tepsinin ölçüsü 40 santimetre çapındadır. 2 tane tepsi çıkacak. Aynen bu şekilde. En önemli şey tepsiye bastığımız zaman kontrol olun. Belki 35 santimetre çapında bir tepsi varsa onları da kullanabilirsiniz. Sergi kalınlığı çok kalın olmasın, çok da ince olmasın. Bu ayar çok iyidir. Tepsinin üzerine bir tane yağlı kağıt serdim. Yağlı kağıdı tepsiye kolayca serebilmek için öncelikle bir çeşmenin altında bu yağlı kağıdı ıslattım. Ardından da hemen görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde tepsiye bu şekilde serdim. Ve hemen bu tepsiyi fırına veriyorum. 200 derecelik fırın ayarında toplam 45 dakika boyunca fırında kalacak. Ve aradan 45 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi yemek oldukça güzel pişti. Lütfen herkesin fırınları farklıdır. Kontrollü olalım. Belki 45 dakikalık süreç sizde 50 dakika veya 55 dakikada olabilir. Yağlı kağıdı üzerinden aldım. Artık yağlı kağıtsız pişireceğim. Böylelikle yemeği hemen doğrudan kızartmamış olduk. Daha güzel lokum gibi pişmesini sağlamış olduk. Bu yemeği sadece bir defa karıştıracağız. O da tam uygun bir andır. Yemeği güzelce karıştırıyorum ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Kesinlikle karıştırırken birazcık narin dokunuşlarla karıştırmamız gerekiyor. Yani karıştırma esnasında patatesleri ve etleri ezmeyelim. Ve son olarak toplamda 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ilavesi yaptım. Eğer evinizde tereyağı yoksa kullanmayabilirsiniz ama tereyağı lezzetini artıracaktır. Ve şimdi hemen tekrardan bu tepsiyi fırına veriyorum ta ki nar gibi kızarana dek. Ve artık yemeği fırından çıkarttım. Gerçekten de muhteşem bir yemek oldu. Suyu çok az kaldı. Suyu kesinlikle çok lezzetli. İstediğiniz kadar fırında bekletebilirsiniz. Yani son pişirmeyi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz sıfır sulu da servis edebilirsiniz. Ne kadar çok fırında bekletirseniz o kadar suyu gidecektir. İkinci tepsiyi de fırına verdim. Gerçekten de çok lezzetli. Tarifimi hiç düşünmeden deneyebilirsiniz. Ben bu yemeği dışarıya götürdüğüm için bir sunum yapamadım ama sizler için bir fotoğraf aldım. Yemeği birazcık sulu bıraktım. Dediğim gibi isteğe bağlı bu su miktarını ayarlayabilirsiniz. Gerçekten de muhteşem bir yemek olacaktır. Hiç düşünmeden tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Lezzet garantilidir. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu ana yemek tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.